Harry Potter filmleri harikaydı değil mi? Çoğumuzun çocukluğu, ilk gençliği o filmlerle geçti. Hogwarts koridorlarında onlarla yürüdük. Quidditch maçlarında heyecanlandık ve Voldemort'la yüzleştik. Ama dürüst olalım, içimizde hep bir ukde kaldı. Kitapların o kalın sayfaları arasında gizlenmiş, o büyülü anların, o kritik detayların ve o derin karakter anlarının birçoğu filmlerin sınırlı süresine sığmadı ve kesilip atıldı. Yıllardır hep aynı şeyi söyledik. Ah, keşke şu sahnede olsaydı. Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. İşte o gün geldi sayılır. HBO Max, hepimizin hayalini kurduğu o projeyi resmen duyurmuştu. Harry Potter kitaplarının her biri bir sezon olacak şekilde baştan sona ve bu kez kitaba tamamen sadık kalarak dizi formatında uyarlanacak. Bu, tüm seriyi kapsayacak 10 yıllık dev bir taahhüt. Bu sadece bir yeniden yapım değil. Bu, eksik parçaları birleştirme ve bize şimdiye kadarki en sadık, en derin ve en eksiksiz Hogwarts deneyimini yaşatma vaadi. Peki, bu gerçekten mümkün mü? Kitaba sadık kalmak tam olarak ne anlama geliyor? Yıllardır hayalini kurduğumuz o sahneleri sonunda görebileceğimiz anlamına mı geliyor? Gelin, filmlerin atladığı ve bu dizide mutlaka olması gereken o efsanevi anlara birlikte bakalım. Bu dizi, filmlerin en büyük hatalarını düzeltebilir mi? Lumos. Öncelikle şu temel soruyu cevaplayalım. Neden bu projenin farklı olacağına inanalım? Warner Bros. Daha önce fantastik canavarlar ile dünyayı genişletmeye çalıştı. Ama sonuç pek çok hayran için bir hayal kırıklığı oldu. Peki bu yeni diziyi farklı kılan ne? Cevap, projenin temelinde ve arkasındaki felsefede yatıyor. İlk ve en önemli fark formatın kendisi. Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi 2,5 saatte bütün bir kitabı anlatmak zorundaydı. Bu, ana hikaye için yeterli gibi görünse de kitabın ruhunu oluşturan yan yollara sapmak için kesinlikle yetersizdi. Şimdi ise karşımızda tek bir kitabı anlatmak için ayrılmış koskoca bir sezon var. İlk sezonun tam 8 bölüm olacağı doğrulandı. Bu da yaklaşık 8 saatlik bir anlatım süresi demek. Yani artık zaman yoktu bahanesi ortadan kalkıyor. Artık Hogwarts'taki derslere daha detaylı girebilir, karakterlerin sıradan sohbetlerine tanık olabiliriz. Bu dizi bir özet değil, kitabın kendisi olma iddiasını taşıyor. İkinci büyük güvence, projenin arkasındaki isim. J.K. Rowling. Son yıllardaki tartışmalardan bağımsız olarak, bu evrenin yaratıcısının projenin başında, yürütücü yapımcı olarak yer alması, kitaba sadakat ilkesinin en büyük teminatı. Filmlerde yalnızca bir danışman olan Rowling, bu kez masada çok daha güçlü bir konumda. Hatta projenin ilk somut adımlarından biri bu sadakati kanıtlar nitelikte. Dizi, Amerika'da kullanılan Sorcerer's Stone yani büyücü taşı yerine kitabın orijinal ismi olan Philosopher's Stone, felsefe taşı adını kullanacak. Bu küçük ama sembolik adım projenin niyetini en başından ortaya koyuyor. Son olarak bu 10 yıllık bir taahhüt. Warner Bros., HBO Max bu projeye önümüzdeki 10 yılını adayacağını duyurdu. İlk sezonun ise önceden planlanandan daha erken bir tarihte 2026 Noel'inde yayınlanacağı açıklandı. Bu, kısa vadeli bir para kazanma hamlesinden ziyade, Yüzüklerin Efendisi veya Game of Thrones gibi kendi efsanesini yaratacak uzun soluklu bir marka yatırımı anlamına geliyor. Ve geçtiğimiz günlerde beklenen an geldi. Harry Potter ve Felsefe Taşı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Sosyal medya adeta yıkıldı ve hayranlar ikiye bölündü. Özellikle ilk tepki videolarında o meşhur müziğin ilk notaları duyulur duyulmaz boğazı düğümlenen, çocukluk kahramanlarını yıllar sonra yeniden karşısında görünce gözyaşlarına teslim olan pek çok fenomenle karşılaştık. Onların bu savunmasız ve samimi hallerini gördüğümüzde aslında dökülen her damla yaşın ardındaki o saf nostaljiyi biz de içimizde hissettik. Eleştiriler ne yönde olursa olsun, o anki heyecanlarına ve hissettikleri o derin özleme hak vermemek imkansız. Ne hissettiklerini çok iyi anlıyoruz. Bir yanda fragmanın atmosferini, Hogwarts'ın yeni görünümünü ve kitaplara sadık kalma sözünü tuttuğunu düşünenler var. Dizinin getirdiği bu yeni soluk, kimileri için taze bir başlangıç olsa da, kimileri için o ilk saniyelerdeki gözyaşlarını bir anda sorgulatan sert bir teknik tartışmaya dönüştü. Öte yandan eleştiriler de oldukça sert. Özellikle fragmanın renk paletinin fazla soluk bulunması, büyü hissinin yeterince yansıtılmadığı ve genel tonun filmlerden daha karanlık olduğu yönünde ciddi yorumlar yapıldı. Fenomenler ve sıkı Harry Potter hayranları ise fragmanı saniye saniye analiz etmeye başladı bile. Az önce ekranda ağlayan o gözler, şimdi her bir kareyi büyük bir titizlikle inceliyor. Her bir kostüm detayı, her yeni sahne karesi ve oyuncuların ilk görünümleri üzerine teoriler üretiliyor.
En büyük tartışmalardan biri de Profesör Snape rolünde siyahi oyuncu Papa Essiedu'nun seçilmesi oldu. Bu karar, kimileri tarafından evrenin zenginleşmesi olarak görülürken, bazıları ise Alan Rickman'ın ikonik performansından sonra bu değişikliğe tepki gösterdi. Oyuncunun bu rol nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalması ise tartışmanın ne kadar çirkinleşebildiğini gösterdi. J.K. Rowling ise tüm bu tartışmaların ortasında yaptığı açıklamada fragmandan çok memnun olduğunu ve projenin inanılmaz olacağını belirtti. Kısacası, daha başlamadan dizi büyük bir fırtına koparmış durumda. Elbette ilk fragman izlenim videomuzda biz de bazı yorumlar yapmıştık. Beğendiğimizi, beğenmediğimizi söyledik. Ama önemli Harry Potter kanallarının ve forumlarının temelde buluştuğu ve bize göre de göze batan bir diğer konu ise kıyafet seçimleri. Bildiğiniz üzere büyücüler, Muggle kıyafetlerini giymeyen, kendilerine özgü kıyafetleri olan bir toplum. Ama gelin görün ki fragmanda görüldüğü üzere 90'ların Muggle çocukları kıyafetleriyle Hogwarts'ta geziyorlar. Tabi dizi yayına girmeden net bir şekilde anlamak mümkün olmasa da insanlar büyü atmosferini bozacağını düşünüyor. Madem elimizde bu kadar çok zaman var, o zaman ilk sezonda, yani Felsefe Taşı uyarlamasında, filmin kesmek zorunda kaldığı hangi kritik sahneleri mutlaka görmeliyiz? Filmler Dursley ailesini daha çok karikatürize, komik kötüler olarak resmetti. Ama kitapları okuyanlar bilir ki Privet Drive, Harry için komik bir yer değil, tam anlamıyla bir cehennemdi. Yeni dizi bu karanlık ve renksiz dünyayı tüm çıplaklığıyla göstermeli. Harry'nin Hogwarts'a olan özleminin sadece sihirli bir dünyaya gitme arzusu değil, aynı zamanda bir cehennemden kaçma arzusu olduğunu hissetmeliyiz. Kitapları okumamış birine Peeves kimdir diye sorsanız muhtemelen boş gözlerle bakar. Ama okuyanlar için Peeves, Hogwarts'ın kendisi kadar önemlidir. Bir hayalet değil, bir poltergeist olan Peeves, Hogwarts şatosunun vücut bulmuş kaosudur. İlk film için Peeves sahneleri çekilmiş olsa da son kurgudan tamamen çıkarılmıştı. Bu, filmlerin en büyük hatalarından biriydi ve yeni dizi onu görmezden gelemez. Filmlerde Hogwarts dersleri genellikle pratik büyülerden ibaretti. Profesör Binns, ölmüş ama ruhu bunu fark etmeyip ders anlatmaya devam eden bir hayalet öğretmendi. Dersleri o kadar sıkıcıydı ki öğrenciler uyuklardı. Peki neden önemli? Çünkü Sırlar Odası efsanesini ilk kez detaylı bir şekilde anlatan kişi oydu. Dizinin uzun formatı, Profesör Binns gibi karakterlere hayat vererek büyücülük dünyasının tarihini öğrenmemizi sağlayacak mükemmel bir fırsat sunuyor. Felsefe Taşı'nın sonunda kitapta Snape'in hazırladığı bir iksir bilmecesi vardı. Bu, kaba kuvvetin değil, tamamen saf mantığın işe yaradığı bir testti. Ve bu testi çözen kişi elbette Hermione Granger'dı. Bu sahnenin filmden çıkarılması, Hermione'nin sadece çok ders çalışan kız olmadığını, aynı zamanda inanılmaz bir mantığa sahip olduğunu kanıtlayan anı çalmıştı. Yeni dizi, bu sahneyi geri getirerek Hermione'nin karakterine hak ettiği derinliği iade etmelidir. Filmlerde Hagrid'in ejderhası Norbert'ın, yani Norberta'nın hikayesi çok hızlı geçiştirilir. Kitapta ise bu süreç çok daha karmaşık ve riskli bir yan maceradır. Bu alt hikaye, karakterlerin eylemlerinin sonuçları olduğunu gösterir ve Weasley ailesinin diğer üyelerini tanıtır. Harry'nin neden her yaz Dursley'lere dönmek zorunda olduğunu biliyoruz. Filmde Petunia bu durumu sessizce kabullenir. Ama asıl bomba, J.K. Rowling'in yıllar sonra açıkladığı bir detayda saklıdır. Petunia, kız kardeşi Hogwarts'a kabul edildiğinde, Dumbledore'a gizlice bir mektup yazarak kendisinin de okula alınıp alınamayacağını sormuştur. Bu detay, Petunia'nın karakterini tamamen değiştirir. Dizinin belki bir geri dönüş sahnesiyle bu inanılmaz karakter derinliğini işlemesi harika olurdu. Ve gelelim en büyük habere. Peki ya oyuncular? HBO, Harry Potter rolü için Dominic McLaughlin'i, Ron Weasley için Alastair Stout'u ve Hermione Granger için ise Arabella Stanton'ı seçtiğini duyurdu. Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yerini doldurmak imkansız gibi görünse de yayınlanan fragman bu yeni yeteneklere dair ilk ipuçlarını verdi. Dominic McLaughlin için görev büyük. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla 11 yıllık ihmalin ağırlığını ve kitaplardaki Harry'nin daha kırılgan ruhunu taşıma potansiyeli gösteriyor. Arabella Stanton ise bize kitaptaki Hermione'yi geri verme fırsatına sahip. Yani gür saçları, biraz büyük ön dişleri ve zaman zaman sinir bozucu olabilen o her şeyi bilen tavrıyla karakterin gelişimini daha doğru bir şekilde yansıtabilir. Alastair Stout'un canlandıracağı Ron'un ise sadece komik bir yan karakter olmanın ötesine geçip altı başarılı abinin gölgesinde kalmanın güvensizliğini ve sadakatini aynı anda gösterebilmesi gerekiyor. En önemli şey, bu yeni oyuncuların eski performansları taklit etmek yerine kitaplardaki karakterlerin özünü yakalayıp kendi yorumlarını katmaları olacak.
Bu uzun vadede dizinin kendi kimliğini bulması için kesinlikle gerekli. Sonuç olarak Max'in yeni Harry Potter dizisi 20 yıldır beklediğimiz bir hayalin gerçekleşme potansiyelini taşıyor. Bu sadece bildiğimiz bir hikayeyi yeniden izlemek değil. Bu, o hikayeyi ilk kez tam ve eksiksiz haliyle deneyimleme şansı. Peeves'in şamatasından Profesör Binks'in sıkıcı derslerine, Hermione'nin mantık bilmecesinden Petunia'nın gizli mektubuna kadar bu dizi, filmlerin dokunamadığı o zengin katmanları keşfetmek için altın bir fırsat sunuyor. Elbette beklentiler çok yüksek ve ilk fragmana gelen tepkiler, nostaljinin gölgesinin projenin üzerinde ne kadar yoğun olacağını gösterdi. Ancak projenin arkasındaki niyet, kitaplara mutlak sadakat olacaksa, o zaman bizi gerçekten de sihirli günler bekliyor demektir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yayınlanan ilk fragman sizi heyecanlandırdı mı, yoksa endişelendirdi mi? Yeni oyuncularımız Dominic, Alistair ve Arabella hakkında ilk izlenimleriniz neler? Ve tabii ki, onların canlandıracağını görmek için sabırsızlandığınız, filmlerde olmayan sahne hangisi? Yorumlarda benimle mutlaka paylaşın. Diziyle ilgili her yeni gelişmeyi, her teoriyi ve her sızıntıyı burada analiz etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Büyüyle kalın. Nos.